Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok kolay, çok güzel bir patik oldu hanımlar. Model bu şekilde. Patiğimizin kenarları, tabanımız, topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın ön bölümde modellerimiz var. Buraya 2 model fazla koyabilir. Daha küçük model yapmak isteyenler de 35, 36 numara gibi buraya 2 model eksik koyabilir. Bu şekilde patiğinizin boyutu büyüyecek ya da küçülecektir. Hanımlar, ben patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şu şekilde yedek 2 şiş daha kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Evet, hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Bilek bölümünden başlayacağım. İpimin ucunda bir miktar bir ip bıraktım. Hanımlar, 63 ilmek atacağım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 63 ilmek atalım gelelim. 63 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağım. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. İlmeklerimi sırasıyla bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde örüyoruz hanımlar. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi arka yüzde bir sıra lastiğimizi örmüş olduk. Ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi yine aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Ön yüzde lastiğimizin ikinci sırasını tamamlamış olacağız. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri de ters. Arka yüzde örünce 3 sıra olacak. Aynı işlemi ön yüzde yapacağız 4 sıra. Bu şekilde bu lastik bölümünü tamamlayacağız hanımlar. Patiğimizin bu bilek bölümüne ben 13 sıra lastik ördüm. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte bilek bölümündeki lastiğimizi örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 13 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim, modelimize başlayacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi ön yüzde modelde birinci sıradayız hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanına bir ilmek ters örüyorum. Kenardan sonra bir ilmek ters ördüm. Model 3 ilmeğe kuruluyor. 3 ilmek düz örüyorum. Model aralarında bir tane tersimiz var. 3 düz, bir ters. Modelin ilk sırasında 3 düz, bir ters ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrardan 3 ilmek düz, bir ters. 3 ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Sıra sonuna kadar geldim hanımlar. En son 3 ilmek düz ördüm. Bir tersimi örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzde modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Geri döndüm. Arka yüzde modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 3 ters. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Bir düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim.
Sıra sonuna kadar ördüm. Geldim tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda şeklimizi oluşturacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Bu tersler model bitene kadar ters örülüyor. Şimdi 3 düz ilmeğim var. 3. düz ilmeğimi aldım. Şöyle şişime taktım. İlk 2 ilmeğimin üstünden atlatıp şu önde bırakıyorum. Burada 2 ilmek kaldı şimdi. İlk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum, yani artırma yapıyorum. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar 3 ilmeğimiz oldu. İlk modelimizi yaptık. Arada bir tersim var. Şimdi diğer modeli yapacağız. Yine 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bıraktım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. 3. modeli yapıyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz ördüm. Artırdım. Diğer düz ilmeğimi de yine örüyorum. Aradaki bir tersim ters. 4. modeli de yapacağız. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz örüyorum. Artırdım. Diğer düz ilmeğimi de ördüm. Arada bir tersim var. Diğer modelimi yapıyorum. 3. ilmeği ilk 2'nin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz ördüm. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. İlk 5 modelimizi oluşturduk. Diğer modellerimizi de aynı şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar modelimi yaptım hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıram. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen yanındaki bir düzümü düz örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim yine. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm, geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 4 sıradan oluşan ilk modelimizi tamamladık. Şimdi aynı modeli ikinci kez tekrar edeceğiz. Model ördükçe zaten kendini gösteriyor. Şimdi tekrar modelde 1. sıramız. İlk modelde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters örüyorum. Bu ilk sıramızda 3 ilmek düz, 1 ters. Tekrar 3 ilmek düz, 1 ters. 3 düz, bir ters. Bu şekilde ilmekleri öreceğiz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde modelde 2. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir düzümü ördüm. Ardından 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıramı tamamladım. Geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Bu sıramızda şekil veriyoruz yine. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tersimi örüyorum. Yine 3 düz ilmeğim var. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp önde bıraktım. İlkini örüyorum. Artırdım. Diğer ilmeğimi de ördüm. Tekrar 3 ilmek oldu. Bir tersimi ters ördüm. Yeniden bu 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım burada. İlkini örüyorum. Artırdım. İkinciyi de ördüm. Arada bir tersim var. 3. modelimi yapıyorum. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz ördüm. Artırdım. İkinci ilmeğimi de düz ördüm. Arada bir tersim var. Tekrar bakın. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp burada bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Artırdım. Diğer ilmeğimi de düz örüyorum. Aralara birer tersimizi de aynı şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayıp ardından buluşalım. Evet, sıra sonuna kadar modelimi oluşturdum hanımlar. Bakın şeklimiz de kendini gösterdi. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıramız. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bir düzümü ördüm. Yanında 3 tane tersim var. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 düz, 3 ters. Sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Böylece 4 sıradan oluşan ikinci modeli de tamamladık.
Şimdi 4 sıradan oluşan modeli tekrar edeceğiz. 3. kez yapacağız. Patiğimizin şu boğaz kısmına hanımlar bakın toplamda 4 model yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk 2 modeli yaptık. Aynı modeli 2 kez daha tekrarlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, buraya 4 tane modelimi yaptım ve geldim. Şimdi patiğimizin şu yan bölümleri ile şu ön bölümü, orta bölümü ayıracağız. Hanımlar, yanlara 20'şer ilmek ayıracağız. Ortayı, yani şu üst bölümü 23 ilmek ile öreceğiz. Öncelikle yedek şişlerimi burada kullanacağım. Şişimi aldım. Hanımlar, ilk 20 ilmeğimi öreceğim. Bu kenarda ilk 20 ilmeğimiz var. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 20 ilmek örüyorum. 6 ilmek oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi ördüm. Şimdi ortaya 23 ilmek öreceğiz. Bu sol kenarda da 20 ilmek bırakacağız. Ortaya 23 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Bir diğer şişimi aldım. Buradaki 20 ilmek bekleyecek. Şimdi ortaya 23 ilmek öreceğim. Modelimizde yapacağım. En son bu 4 tane model yaptık. 4. modelin 4. sırasını örmüştük. Şimdi 5. modele geçtik. İlk sırasını örüyoruz. Hemen buradaki bakın bir ilmek, kenar ilmeğini bir ilmek düz ördüm. Hemen buradaki bir tersimi ters örüyorum. Ardından 3 ilmek düz, modelde 1. sıramız. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ters. 3 ilmek düz, bir ters. 3 ilmek düz ördüm, bir ters. Bakalım kaç ilmek oldu? 23 ilmek olacak ortası. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ilmeğim olmuş. Tekrardan 3 tane düz ördüm, 21. Yanına bir tane ters ördüm, 22. Bir ilmek de bu kenar ilmeği yapıyoruz hanımlar bunu. Bir ilmek de buraya. Hemen ilmeğimi yarım almışım. Düz örüyorum. Bu da bizim kenar ilmeğimiz oluyor. Ortaya 23 ilmek ördük. Bakın bu kenarda da 20 ilmek kaldı. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Şimdi ortadaki 23 ilmek ile modele devam ediyoruz. Şimdi geri döndüm. Arka yüzde modelde 2. sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersimi ters örüyorum. Bakın önde bir ilmek düzüm var. Çok pardon. Bunu düz örüyorum. Modelimin 3 ilmeği ters. Bir düz. 3 ilmek ters. Arka yüzde modelde 2. sıramız. 3 ters. Bir düz ilmeklerimi örüyorum. Bir düz ve son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde modelimin 2. sırasını tamamladım. Şimdi geri döndüm. Ön yüzde modelde 3. sıramız. Şekil veriyorduk 3. sıramızda. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tersimi ördüm. 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Yanındaki bir ilmeğimi de yine düz ördüm. Aralarda bir tersimiz var. Tekrar 3. ilmeğimi ilk 2 ilmeğin üstünden atlattım. Bir düz ördüm. Artırdım. Bir ilmek daha düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. Diğer modelimi yapıyorum. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üstünden atlatıp bıraktım. Bir düz artırdım. Bir daha düz ördüm. Aradaki bir tersimi örüyorum. Modelimizi bu şekilde 3. sırada şekillendiriyoruz. Sonuncu modelimi yapıyorum. Diğerleriyle aynı şekilde. Hemen burada bir tersimi ördüm. Kenar ilmeğim düz. Modelde 3. sıramızı yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. ve sonuncu sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düzümü örüyorum. 3 ters, bir düz. İlmekleri 4. sıramızda gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 ters, bir düz olarak. ...23 ilmek ile aynı modele devam ediyoruz hanımlar. Bu ilk bölümde 63 ilmek olarak yapmıştık. Bu ön bölümde geçtik 23 ilmek olarak buraya 5 tane modelimizi aynı şekilde yapıyoruz. Bir modeli daha bitirdik. 4. sıra 4 sıradan oluşan.
Şimdi bir diğer modele başlayacağız. Aynı şekilde bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. Hanımlar modelde birinci sıramız yine 3 düz, bir ters. 3 düz, bir ters. 3 ilmek düz, bir ilmek ters. Tekrar 3 ilmek düz, bir ters. 3 ilmek düz ördüm, bir ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelin birinci sırasını yaptık. Model aynı şekilde devam ediyor. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde 3. sırada modelimizi şekillendireceğiz. Tekrar 4. sıra arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıradan oluşan modeli tekrar ederek patiğimizi tamamlayacağız. Hanımlar şuraya baktığımız anda ön bölümde toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimizi yapmışız. Ben patiğimin bu bölümüne hanımlar şu bilekten itibaren şuradan şu uca kadar saydığımızda toplam 12 tane model yaptım. 40-41 numara yapacak olanlar buraya 12 değil de 14 model yapacaklar. Yani 2 model daha fazla. Bu modelden 2 tane daha fazla yapacaklar. Ben 35-36 yapacağım diyenler varsa da o model olarak yapacaklar. Yani benden 2 model eksik. Patiğin büyüklüğü, küçüklüğü burada belirleniyor çünkü. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü tamamlayalım. Ardından burun bölümde buluşalım. Evet hanımlar, ben buraya 12 adet modelimi yaptım ve geldim. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. En son 12. modelimin 4. sırasını arka yüzde ördüm. Ön yüzdeyim. Hemen burun kesimlerine başlayacağız. Artık model kurulumu yapmayacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimin ikisini bir keserek örüyorum. Yani sola doğru kesimimi yaptım. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Burada da sağa doğru kesim yapacağım. Yani şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini bir keserek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Böylece 2 ilmek kestik. 21 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Kesme işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Ardından sağa doğru kesim yapacağım. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. Ve sonuncu ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz ördüm. Şimdi yine geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Şişimizde 19 ilmek kaldı böylece. Her kesimde ilmek sayıları ikişer ikişer azalacak. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 3 ilmek kaldı. Burada da yine sağa doğru kesimimi bu şekilde yapıyorum. Ve son kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine kesimlerimize devam edeceğiz. 13 ilmek kalana kadar keseceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte 13 ilmek kalana kadar burun kesimini tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 13 ilmeğim kalana kadar burun kesimini yaptım. Arka yüzde de 13 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Şöyle düğüm atacak kadar bırakıp kesiyorum. Patiğimizin şu kenar bölümleri için şu yanlardan ilmekler çıkartacağız. Hemen şu kenardan bakın.
şu sağ kenardan burada ilk bu kenardaki ilmekleri örmüştük. Aynı şişimizi hemen şuradan başlayarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın hemen ilk kenar ilmek yerine şuradaki ilmeğin iki kanadına birden girdim. Sırasıyla buradan ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim. Bakın kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Bu ikinci ilmeğim oldu. İkinci ilmekten sonra hemen buraya düğümümü atacağım. İlmeklerimi çıkartmaya devam edeceğim. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6. Bu şekilde burun kısmına kadar ben 21 ilmek çıkarttım. Sizler buraya 2 model fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla olacaktır. Buraya 2 model eksik yaptıysanız da ilmek sayınız benden birkaç ilmek eksik olacaktır. Ben bu sayılarda burun kısmına kadar 21 ilmek çıkarttım. Şimdi bu burun kısmında son kenar ilmek yerine gelene kadar ilmeklerimi çıkartıp geliyorum. 21 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmına geldim. Buradaki 13 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Yine ilk 2 ilmekten sonra şu kestiğimiz ipimiz vardı. Bunun ucunu da düğümleyeceğim. Patik sökülmesin. İlmeklerimi örüyorum yine. Bu ipimizin ucunu da şöyle gizleyerek götüreceğim. Atlatarak. Evet. Buradaki 13 ilmeğimi de ördüm. Şimdi diğer kenarıma geçiyorum. Misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek çıkarıp gidiyorlar hanımlar. Şimdi bu kenardan ilmek çıkaracağım. Sırasıyla bakın buradaki kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu uca kadar şuraya kadar yine 21 ilmek çıkaracağım. Şu karşı tarafa kaç ilmek çıkarttıysak bu kenara da aynı sayıda ilmek çıkartmamız gerekiyor. Şimdi buradaki ilmeklerimizi de çıkartalım gelelim. Evet buradan da 21 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Kalan ilmeklerimi de öreceğim sıra sonuna kadar. Yanlarda 20 ilmek vardı. 21 ilmek de kenardan çıkarttık. Bu şişimizde toplam benim 41 ilmeğim oldu. Sizin ilmeğiniz birkaç ilmek fazla ya da eksik olabilir. Öndeki model sayısından kaynaklı ilmek sayısında farklılık olacaktır. Evet sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Kenar bölümlerde hanımlar haroşa örgü yapacağız. Şöyle ilmeklerimi tekrar düz olarak öreceğim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizi yine düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde önce bu ilk şişimizi, sonra burun kısmındaki 13 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi şu uca gelene kadar örelim gelelim. Evet bakın şu uca kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şöyle ilmeğimi de kaçırdım, takayım tekrar. Şöyle baktığımızda bu kenarımızda bir diş haroşamız oluştu. Bakın şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin şu kenar bölümüne hanımlar toplamda 5 diş haroşa ördüm. Yani şimdi ön yüzdeyiz. Diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz. Ardından tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Böyle toplamda 5 diş haroşa olana kadar öreceğim. 40-41 numara yapacaklar yani büyük yapacaklar buraya 6 diş haroşa örebilir. Daha küçük yani 35-36 numara yapacak olanlar da burayı 4 diş haroşa olarak örebilirler. Şimdi patiğimin kenar bölümündeki haroşalarımı örüp geliyorum, ardından tabanda buluşalım. Evet hanımlar bu kenar bölüme 5 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini yapacağız. Öncelikle bu burunda 13 ilmek vardı. Bu 13 ilmeğe kadar olan ilmeklerimi öreceğim. Yani bu ilk şişteki 41 ilmeğimi. Bu şekilde burundaki 13 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi buruna geldik. 13 ilmek var. 13 ilmek ile taban kesimlerine başlayacağız. Buradaki 12 ilmeği öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Şimdi ilk 12 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmek kalana kadar örüyorum. 13. ilmekte hemen kenardan da bir ilmek alıp ikisini keserek örüyorum. Kesimi yaptık. Ardından geri dönüyorum. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan
12 ilmeğimi örüyorum. Bu 13. ilmekte şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Aynı işlemi yapacağız. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden aldık. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken şu kenardan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Bakın yine 13. ilmeğime geldim. Yan şişten de bir ilmek alarak ikisini keserek örüyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu uçlarda son 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Ekstra kesimler de yapacağız burada. Şimdi bu son 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. İki ilmek kaldı gördüğünüz üzere. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek aldım. Bu defa üçünü bir kesiyorum. Bu kenarımızda 4 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri döndüm. Yine şu son 5 ilmek hariç tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek alıp üçünü bir kestim. Kesimden sonra geri döndüm. Yanlarda 4'er ilmeğimiz var. Şimdi yine aynı şekilde tabanımda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu 2 ilmek ile şu kenardan da 1 ilmek alıp üçünü kesiyorum. Bakın yan tarafta 3 ilmeğim kaldı. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek alıp üçünü kestim. Geri dönüyorum. Yanlarda 3'er ilmek kaldı şimdi. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek aldım. Üçünü kesiyorum. Bu defa 2 ilmek kaldı bu kenarımızda. Geri döndüm. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek alıp üçünü kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 2'şer ilmeğimiz var şu anda. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanda yine 2 kalana kadar ördüm. 2 ilmek ile kenardan da 1 ilmek aldım. Üçünü kestim. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek alıp üçünü bir kestim. Yanlarda 1 ilmeğimiz kaldı. Tekrar ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine tabanımdaki ilmek kalana kadar örüp bu 2 ilmek ile yandan da 1 ilmek alıp üçünü kesiyorum. Artık burada ilmek kalmadı. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördükten sonra bakın burada 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile sondaki 1 ilmeği de alıyorum. Üçünü bir kestim. Geri dönüyorum. Tabanda 3 ilmek kaldı. Bu 3 ilmeğin üçünü bir keserek örüyorum. Tabanımızı böylece kapattık hanımlar. Bakın. Topuk bölümünde şöyle oval bir görüntümüz oluştu. Şimdi patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Tığlama tekniği ile hanımlar arka bölümü birleştireceğiz. Patiğimizi bu defa çeviriyorum. Şöyle ters çevirdim. Şimdi bu ilmeğime tığımı taktım. Yapacağım işlem şu. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle bakın. Hem kendim taraftaki yere hem de karşı taraftaki yere şöyle sık iğne tekniği ile arka topuğunu birleştiriyorum. Kenar ilmek yerlerine giriyorum karşılıklı ilmeğin iki kanadına birden ve sık iğne tekniği ile birleştirmemi
yapıyorum. Sık iğnemizi çok sıkı yapmayalım hanımlar. Bakın şu topuk bölümü şöyle biraz esnesin ayağı giyerken. Bu şekilde şu son kenar ilmek yerlerine gelene kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tığlamamı tamamladım geldim. Başlangıç ipimizin ipi buradaydı. Buraya 2 tane zincirimi çektim ve artık ipimi de kesiyorum. Bu iplerimizin uçlarını gizleyeceğim hanımlar. Arka şöyle ilmek aralarına girerek tekrar şöyle zincir tekniğiyle düğümleyerek gizlememi yapıyorum. Bu şekilde. Fazla ipimizin ucunu da şöyle keseceğim artık. Evet, patiğimi tamamladım. Şimdi çevireceğim. Görüntü itibariyle hemen topuğumuzu göstereyim hanımlar. Bakın. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde topuğumuz. Model şöyle. Gayet haroş örgü olduğu için ve bilek kısmı da lastik olduğu için gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, patiğimizin şöyle ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın kenarları şöyle. Patiğimizin topuk bölümü. Tabanımız dikişsiz olduğu için de çok daha kullanışlı. Ayağı rahatsız etmiyor. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.